Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik. Bugün çok değer verdiğim, çok değerli bir dostum burada. Hepinizin tanıdığı. Yaşar burada. Hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk. Ben de Yaşar Günaçgün, şarkıcıyım. Eminim herkes Öyle tanıyordur başlayayım sizi. dedim. Yaşar'a biz bir yıl önce 3000 kök kadar ektik. 3073 kök yanlış hatırlamıyorsam. Hem o deneyimini paylaşıp kabul etti. Teşekkür ediyorum kendisine öncelikle. Çünkü insanların genelde saklamak istedikleri bir şeydir bu. Hiç saklanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu da bence de öyle. Ben de buna çok katılıyorum ama hani bu biraz da sizin bakış açınızdan kaynaklanıyor. Birçok insan bunu saklamayı tercih ediyor. Nasıl bir deneyimdi? Ben önce size sorayım. Ben şimdi hikayemi mi anlatayım, sondan başa mı, baştan sona mı? Bence en başından başlayalım. En başından başlayayım. Evet, çok uzun zaman evvel, yani 15 yıldan daha uzun bir zaman evvel. Türkiye'de daha bu kadar yaygın değilken yurt dışında yine ama Türk bir doktora yaptırmıştım ama çok az bir şey yaptırmıştım. Ne bileyim 750 ile 1000 arası bir kök ekimi yaptırmıştım. Hangi bölge? Tepeye mi? Şu bölge, çünkü orada böyle fazlaca, bu taraf daha fazla dökülüyordu. Bu bölgeye ve tepeye yaptırmıştım. Daha sonra onlar kalmadı. Döküldü yani. Birçoğu döküldü. Ne kadar olduğunu sayamayacağım kadar döküldü. Sonra daha yaklaştıkça tabii saçım daha azalmaya başladı. Bir operasyon daha geçirdim. Bunda zannediyorum 2000'e yakın kök ekilmiştir. Hatırlamıyorum, çok zaman oldu. Onda şu sorun oldu. Arka taraftan, yani donör bölgeden alınırken çok dengeli bir şekilde alınmadığı için bir tarafta daha fazla açıklık, bir tarafta daha az açıklık oldu ve iz oldu. Evet, donörde sol bölgeniz oldukça seyrekleşmiş durumdaydı. Yani tam bir homojen bir alınma olmamıştı anladığım kadarıyla. Evet ve o zamanki artık bilemiyorum ne sebeple olduğunu. Zamanlar geçince, saçımı çok kısa kullanınca falan çok belli oldu alınan yerler. Böyle delik delik bir görüntü oldu. Sonra zaman geçti, sizle tanıştık. Buraya geldik, bu hikayenin aynısını anlattık. Biraz daha ayrıntılı belki. Sonra tam bir yıl evvel, 1 Haziran günüydü. Bir yılı birkaç gün geçmiş. Burada operasyon geçirdim sizinle beraber. Çok mutlu oldum bir kere. Bütün ekiple çok güzel anlaştık. Yani sizi çok da mutlu etmeyen iki deneyiminden sonra nasıl karar verdiniz? Hiçbir cesaret ister bu işler yani. Ya şimdi ben düşünüyordum ki hiçbir şey yok daha saçımda. Herhalde yapılamaz diye düşünüyordum. Donörüm yetersiz olur diye düşünüyordum ama yine de böyle acaba olur mu olmaz mı diye araştırmaya başladım internette. Baktım böyle bir sürü var. Ben de dedim ki en iyi kim? Gerçekten. En iyi yazınca hemen Koray Erdoğan çıktı. Asmet çıktı. Biraz araştırdım ama çok fazla araştırmama da gerek kalmadı. Böyle bir kalktım geldim buraya. Baktım buraya geldim. Ondan sonra işte çok güzel hem dostluk kurduk hem sağlıklı bir şekilde sona erdirebildik. Bir sene önceki durumumu bilmiyorum, verir misiniz? Öncesi sonrası yapar mısınız? Ama bugünkünü böyle kameraya da bakarak göstereyim. Şöyle başınızı biraz öne doğru indirebilir misiniz? Arkadan Hiç da kalkmanıza gösterebilirim. gerek yok. Şöyle hafif şöyle başınızı ben çevireceğim zaten. Biz daha çok şu bölgeye yoğunlaştık. Çok fazla tepeye de girmedik. Evet. Bir döndüreceğim ben şimdi sizi. Şimdi burada asıl bence çok önemli olan nokta donör. Yani donör o kadar limitli ve azalmış ve homojen değildi. Burada yapılan işlemde biz aslında solla sağ arasındaki yoğunluk farkını algılayıp ona göre bir çıkartma planı yaptık. Hani biliyorsunuz o keyboard'dan taramalardan sonra. Bir de başınızı geriye doğru indirebilir misiniz? Bakınız şu bölge, ekim yapılan bölge. Birazcık daha indirebilir misiniz Yaşar? Şöyle. Çok mersi. Evet, çok güzel. Şu bölge daha çok yoğunlaştığımız bölge. 6 ay kadar da ilaç kullandı. Finasterid kullandı Yaşar. Evet, Ondan sonra bıraktım bıraktınız. Sonra 6 ay. Zaten ben çok fazla kullanmak istemiyordu en başından beri. Ben 6 ay kadar kullanmasını rica etmiştim. Bu en azından o toparlama ve donörün toparlama sürecinde. Son 6 aydır da kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Buraya ilk 6 aylık görüşmeye geldiğim zaman dahi çok memnundum. O zamanın da fotoğrafları var. Böyle karşılaştırmalı da görebilirler. İlk geldiğim halim, 6 ay sonra geldiğim halim ve bugünkü. Ben buraya geldiğimde sizle konuşurken dedik ya dediniz ya bana. Ya dur bakalım, hani bunun bir yılı var. Ondan sonra bir daha bakarız diye. Ben onu görmeden ki 6 aylık halimden de bile memnundum. Evet. Ama şimdi memnuniyetim bundan çok daha fazla. Şimdi benim meslektaşlarım izliyorsa bu videoyu onlara söylemek istediğim bir şey var. Allah hepinize Yaşar gibi hasta nasip etsin. Yani her şeyden memnun olan bir insan yani. Yani eminim ben hiç saçlardan çıkmasaydı bile Yaşar yine de ben memnunum diyecekti. Ama genelde bizim uğraştığımız hasta profillerimiz maalesef biraz beklentisi yüksek olan insanlar. O kadar güzel bir video oldu ki hem samimi. Birkaç açıdan benim için önemli bu video. Bir kere çok fazla bir gref sayısı yapamadık donörün uygun olmamasından dolayı ama donörün operasyondan önceki haliyle kıyasladığımızda 3000 kök, 3073 kök almamıza rağmen daha iyi görünmesi. Bu benim için değerli. Bunu insanlarla paylaşmak. Genelde hani bu videolarda inandırıcılık problemi oluyor. İşte hani ticari amaçla mı yapılıyor? İnsanlar da bu sonuçta sizin kişiliğinizi bütün insanlar biliyorlar. Hani sizin böyle şeylere prim vermeyeceğinizi de tanıyorlar. Sizin ağzınızdan bunları teyit etmiş olmak beni çok mutlu etti. Öncelikle hani
hani bunu paylaşmak istedim. Bence daha da önemlisi sizin gibi bütün ülkeye mal olmuş bir insanın bunu çok rahat bir şekilde diğer insanlarla paylaşma medeni cesaretini göstermesi. Bence bu da ayrıca takdir edilmesi gereken bir durum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Her şey için, hem dostluğunuz için hem her zaman güzel ağırladığınız için ve beni saçlarıma tekrar kavuşturduğunuz ve 10-15 yaş daha gençleştirdiğiniz için.